Günümüzden 10 gün önce Magneto ölür ve son nefesiyle birlikte tarihin en büyük elektromanyetik darbesini serbest bırakır. Kuzey Yarımküre karanlığa gömülür. Bu felaketten habersiz olan Logan, Antarktika'daki The Savage Land'in ormanında zebra desenli bir kabileye eşlik eder. Kabile gökyüzü mora döndükten sonra köylerine saldırmaya başlayan dev bir yaratığın peşindedir. Ve artık kimse uyuyamaz. Wolverine bir Triceratops'un sırtından onları izler ve düşmanlarının asıl korkması gerekenin kendisi olduğunu söyler. Bu yaratık ansızın ortaya çıkar. Dev bir dinozor kabileyi dağıtır ve Triceratops'u tek hamlede parçalar. Wolverine pençelerini çıkarır. Canavara atlar ve kanlı, uzun bir boğuşmanın ardından onu içeriden yararak öldürür. Buraya kafa dinlemeye, dünyadan kopmaya geldiğini, tatilini bölen bu belaya sinirlendiğini belli eder. Tam o sırada Nick Fury yanında bir S.H.I.E.L.D. ekibiyle çıka gelir. Logan'a dünyanın aklını kaçırdığını ve Batı'nın son günlerini yaşadığını anlatır. Onu göreve çağırır. Çünkü Amerika'nın ona ihtiyacı vardır. Logan Kanadalı olduğunu hatırlatınca Fury acı gerçeği söyler. Artık bir Kanada'da kalmamıştır. 8 saat sonra bir Helicarrier'da toplanırlar. Asteroid M, Quebec üzerinde patlamış, yaklaşık 100 milyon insan çoktan ölmüştür. Kaptan Amerika Winter Soldier ve Wolverine'in de bulunduğu grup, S.H.I.E.L.D'ın 20 Helicarrier'ından geriye kalan son 3'ünde bir araya gelir. Fury planı açıklar. Bu bir askeri operasyon değil, bir soygundur. Hedef Tunguska Station'dır. Dünyada var olan tek soğuk füzyon SEED reaktörü oradadır. Ne var ki istasyon Mastermind'in yönettiği Brother of Evil Mutants'ın elindedir. Cap, Bucky ve Wolverine bir vurucu ekiple içeri girip reaktörü ele geçirecek, Fury de gökyüzünden destek verecektir. Ekip görevi kabul eder. 20 dakika sonra felaket patlak verir. Ekibi taşıyan gemi kendi filolarından Clay Quartermaine'ın Helicarrier'dan gelen ateşle vurulur. Aslında Clay yerinde değildir. Mastermind kontrolü ele geçirmiştir. Cap herkese gemiyi terk etmesini bağırır ve grup alevlerin arasından boşluğa atlar. Karların üzerine inerler ve uzakta Tunguska Station'ı görürler. 3 Helicarrier ve tam bir ekiple yola çıkmışken geriye yalnızca kendileri kalmıştır. Kuzeydeki giriş noktasına ulaşmak için dağılırlar. Bu dağılma onları teker teker açık hedef haline getirir. Kızıl saçlı bir S.H.I.E.L.D. ajanı karların arasından çıkan Deadpool tarafından sessizce öldürülür. Aynı sırada Winter Soldier fazlasıyla sessiz bir ortamda tetikte ilerler. Ama arkadan Sabretooth'un saldırısına uğrar. Tam o saatlerde Kaptan Amerika buz manzarasının sert güzelliğine dalmışken Omega Red'in bobinleri tarafından delinip yere serilir. Wolverine sonunda üçüyle yüzleşir. Kanlarının kokusundan hepsinin orada olduğunu bilir. Sabretooth, Deadpool'un onu uzaktan, Omega Red'in ise yakından öldürmek istediğini, kendisinin ise onları biraz sakin olmaya ikna ettiğini söyler. Çünkü patron önce onunla konuşmak ister. Wolverine, Cap ve Bucky zincirlenmiş halde uyanırlar. Göğüslerinde bir terslik vardır. İyileşme güçleri Omega Red'in hastalıklarıyla geçici olarak durdurulmuş, göğüsleri açılıp kaburgalarının arkasına birer bomba yerleştirilmiştir. Karşılarında Mastermind, Sabretooth, Omega Red, Deadpool ve Colossus durur. Wolverine eski dostu Colossus'a yani Petey'e bunu ondan beklemediğini söyler. Colossus, Brotherhood'un bu felaketi yaratmadığını, kendilerinin de birer kurban olduğunu ve Batı'nın reaktörü onlara borçlu olduğunu savunur. Bu yeri koruyan Unus the Untouchable ölürken ışıkların yanık kalmasını sağlamıştır. Deadpool'un elinde ise bombaların tetikleyicisi durur. Colossus onu asla eliyle öldüremeyeceğini söyler ama bombaları bir caydırıcı olarak yerleştirdiklerinde gizlemez. Cap yolculuğu yapamayacağını, burada halledeceği bir işi olduğunu söyler ve Wolverine'e herkesi uyarması için bir an önce sınırın dışına çıkmasını ister. Ama Deadpool oyunun sonunu getirir ve düğmeye basar. Önce Cap'in göğsündeki bomba patlar ve Kaptan Amerika paramparça olur. Wolverine öfkeyle pençelerini çıkarır. Fakat Colossus üzülerek birinin kaybetmesi gerektiğini, o gün kaybedenin Batı ve Logan olduğunu söyler. Deadpool son kez düğmeye basar ve Wolverine de patlar. Ortalık kan gölüne döner. Brotherhood artık SEED'i alıp kendi yarım dünyalarını yeniden aydınlatmayı, Batı'nın mezarları üzerinde yükselmeyi planlar. Ne var ki paramparça olan Wolverine'in bedeni yavaşça kıpırdar. Gözü açılır ve pençeleri yeniden parlar. Henüz ölmemiştir. Kaptan Amerika'nın kalkanının durduğu, bayraklarla sarılı tabutların arasında Wolverine, gölgeye çevrilmiş Nick Fury'yi kokusundan bulur. Ve saklanmayı bırakmasını söyler. Fury en iyilerinin gittiğini, hatta gelecek olan felaketten kurtuldukları için belki de şanslı sayılabileceklerini söyler. Wolverine göreve kendisi yerine bir LMD gönderdiğini yüzüne vurur.
Fury hiçbir zaman canını ateşe atmaz. 50 yıllık bir tanışıklıkları vardır ama artık imparatorluk çökmüştür. Bu kıtada iyi ihtimalle yalnızca birkaç yüz milyon insan ölecek, geriye kalan 20'den az nükleer denizaltı da kısa sürede savaş ağlarının ve korsanlarının eline geçecektir. Fury en iyi silahıyla bir deliğe çekilip içmeyi ve bir gün öteki tarafta dostlarına kavuşmayı planlar. Fury ise asıl merak ettiğini sorar. Asıl Logan ne yapacaktır? 3 ay sonra Dakotas'ta bu sorunun cevabı belirir. Wolverine yüzlerce hareket sensörünün çevrelediği bir araziye izinsiz girer ve gecenin içinde yanan tek ışığa doğru yürür. Karşısına yayıyla Dani Moonstar çıkar. Kadın ona izinsiz girdiğini, herkes güçsüzken onun hala güce sahip olmasının bir nedeni olduğunu ve o nedeni sandığını söyler. Wolverine tam da o neden için orada olduğunu belirtir. Dani aradığı kişi onu görmek istemezse ne yapacağını sorarken gözleri kızıl parlayan 3 Demon Bear'la başında bir bantla bir adam ortaya çıkar. Adam Demon Bear'ların korkuyu dünyanın öbür ucundan koklayabildiğini ima ederek onu sınar. Wolverine ise o kokunun kendisine ait olmadığını, artık o adam olmadığını söyler. Adam aradığı kişiyle konuşmadan gitmeyeceğini, bundan sonrasının ikisine kalmış olduğunu belirtir. 2 gün sonra kuzeye ve doğuya doğru Wolverine, Forge'un küçük aracıyla Asteroid M'in düştüğü bölgeye uçar. Forge, intikamın kimseye hizmet etmemesi gereken karanlık bir efendi olduğunu hatırlatır. Ama Logan için geriye kalan tek şey odur. Kraterde Magneto'nun sadık takipçileri, peygamberlerine ait kalıntıları çoktan toplamıştır. Forge'un taraması ise Magneto'nun tam ayaklarının altında gömülü olduğunu gösterir. Wolverine bir kürek alıp toprağa kazar. Az sonra Magneto'nun miğferini ve kalıntılarını bulurlar. Eric'i neyin öldürdüğünü asla bilemeyeceklerini söyler ve miğferi alır. Forge biraz daha koruma ve geri besleme için bir tutam vibranium gerektiğini ama bunu halledebileceğini belirtir. Adı silinmiş bir şehirde miğferi takıp kapşonunu geçiren Wolverine, Mastermind'ın tüm halkı zihinsel olarak esir aldığını görür. Dikenli teli keserek içeri girer ve kokladığında adamın yalnız olduğunu anlar. Tahtında hizmetkar kadınlarla oturan Mastermind'a yani Vanguard'a seslenir ve diğerlerinin nerede olduğunu sorar. Mastermind, Rasputin'in hepsini kendinden aşağı görüp dışladığını söyler. Ardından Wolverine'in zihnine girip kim olduğunu sökmeye çalışır. Ama Magneto'nun miğferi tüm sırları içeride kilitli tutar. Kadınlarını üzerine saldığında iş işten çoktan geçmiştir. Wolverine Mastermind'ı öldürür ve sırlarını başka bir yolla söküp çıkarmayı göze alır. Kısa süre sonra Forge, Mastermind'ın beynine bağlanıp anılarını tarayarak diğerlerinin yerini bulur. Colossus, Wolverine'in tahmin ettiği yerdedir. Omega Red de ona yakındır. Deadpool'sa birden çok noktada göründüğü için izi güvenilmezdir. Sabretooth çölde kendine bir yurt kurmuştur. Wolverine önce oraya gitmeye karar verir. Forge da yokluğunda istediği o güzel şeyi çoktan bitirdiğini söyler. Bir hafta sonra çölde ateşinin başında oturan Sabretooth'a Wolverine motosikletiyle ulaşır. Sabretooth onu canlı görmeye hiç şaşırmaz. Göğsüne yerleştirilen bir bombanın kendisini öldürmeye yetmeyeceğini, dolayısıyla Logan için de aynısının geçerli olduğunu bilir. Logan'ın her zaman kaybettiği ve durmadan intikam peşinde koştuğunu söyler. Kanlı bir boğuşma başlar. Sabretooth üstünlüğü ele geçirir. Onu hep zayıf bulduğunu söyleyip kalbini söküp çıkarır ve onu her zaman sahiplendiğini haykırır. Ama Wolverine pençelerini ona saplar. Motosikletin farına yerleştirilmiş bir nötralizör, Sabretooth'un mutant gücünü söndürmüştür. Artık Wolverine iyileşirken Sabretooth kan kaybından tükenir. Sabretooth durumu tersine dönse bile Logan'ı yıllar içinde parça parça öldürebileceğiyle övünür. Ama Wolverine buna izin vermez. Sabretooth yine de teslim olmaz. Yanlış ormanda yanlış kurtla konuştuğunu söyler ve ikisi son bir kez birbirine girer. Wolverine bir sonraki hedefi için bitmemiş bir işin peşinde denizi aşar. Çökmüş dünyada geçiş için kağıt paranın hiçbir değeri kalmamıştır. Silahlı adamlar yalnızca altın kabul eder ve Cebeli Tarık boğazından geçen teknenin altında 10 binlerce ceset dalgalanır. Logan yoluna çıkanları aşıp bir kargo gemisine zorla biner. Güvertede tek başına bağdaş kurup uzun yolculuk boyunca sessizce bekler ve karşı kıyıya ulaşır. Karlı bir kıyı kasabasında kızıl parlayan 2 soğutma kulesine doğru yürür. Dünyada kalan en değerli enerji kaynağının böyle korumasız bırakılmış ve erimeye doğru sürüklenircesine fazla parlak yakılmış olması ona bir şeyin ters gittiğini düşündürür. Belki de bu bir tuzaktır. Tam o anda Omega Red karların altından fırlar. Onu kışın geri getirdiği ölümden
dönmüş bir ceset gibi karşılar ve acıya duyduğu açlığın onu buraya çeken şey olup olmadığını alaycı biçimde sorar. Wolverine ise acının intikam yolunda hiçbir şey ifade etmediğini, karşısındakinin yalnızca bir hız kesici olduğunu söyler. Omega Red karbonadium bobinlerini geçirip onu delip geçer ve daha adil bir dünyanın kalıntısı saydığı Logan'ın içine son bir armağan olarak iyileşmesini engelleyen bir hastalık bırakır. Wolverine bobinlerden birini koparır. Hastalığı sonuna kadar içine çeker ve yalnızca ellerini boğazına geçirmek için dayanarak Omega Red'in boynunu kırar. Onu öldürür ve cesedini erimekte olan tesisin önünde bir uyarı gibi bir ağaca yaslar. Ardından pençelerini duvara saplayıp soğutma kulesine tırmanır. Tepede onu sabırla bekleyen Deadpool oturur. Reaktörün neden bozulduğunu sorunca Deadpool kötü bir tesisat mı yoksa baştan aptalca bir plan mı olduğunu bilmediğini ama tesisin çoktan sızdırmaya başladığını ve her 20 dakikada bir serpinti kustuğunu, bunu Logan'ın yakında kendi gözleriyle göreceğini söyler. Sonra dürüst olmak ister. Yaptığından, yani seçtiği taraftan dolayı içi rahat değildir ve bu acıyı her zamanki gibi içine gömemez. Bu kez fazlasıyla ağırdır. Arkadaşlarını yani Wolverine'in yoldaşlarını havaya uçurduğu için özür diler ve boşluğa atlayıp kendi sonunu getirmeye hazırlanır. Wolverine onun kendini yok edişini izleyemeyeceğini söyleyip durdurur. Ama onlar gibi işler yapmış birinin bağışlanıp bağışlanamayacağı sorusuna kendi cevabını verir. Deadpool bağışlanabileceklerine inanır. Wolverine ise inanmaz ve onu iterek orada öldürür. Bir hafta sonra gün batımında Wolverine bir çiftlik evinin yakınında toprağa kazar. Çukurdan çıkıp havayı koklar. İçeride birinin kendisini gördüğünü bilir. Dışarı çıkmasını yoksa içeri kendisinin geleceğini söyler. Evden Colossus çıkar ve onu adıyla selamlar. Logan da ona eski lakabıyla PT diye karşılık verir. Yıllar içinde ikisinin de küçüldüğünü söyleyen eski dostuna Logan, buranın huzurlu bir yer olduğunu ve işlerin öyle ya da böyle tam burada biteceğini belirtir. Colossus ona evine dönmesini, bunun böyle bitmesini istemediğini söyler. Ama Wolverine'in artık bir evi yoktur ve bunun sebebi de tam olarak odur. Evde birinin olup olmadığını sorar. Colossus evet der. Wolverine mezarını işaretleyeceğini söyleyip pençelerini çıkarır ve saldırır. Colossus çelik zırhına bürünüp onu ağaçların arasına savurur. Dikenli tellerin üzerine düşürür ve üzerine yürüyerek işi bitirmek ister. Wolverine kendini toplar ve bunu neden yaptığını sorar. Colossus diğerlerine hayatta Wade'e ihanet konusunda şaşırmadığını ama Logan'ın hepsinin en iyisi olduğunu söyler. Bazen sevmediği müttefiklere bile ailen için bir taraf seçmek zorunda kalındığı savunur. Wolverine ona asıl ailesinin kendisi olduğunu hatırlatır. Colossus onu bir dost olarak gördüğünü ama bunun her şeyi göze almaya yetmediğini söyler ve son bir darbe indirmeye çalışır. Wolverine bu darbenin altından sıyrılıp pençelerini son kez saplar ve Colossus'u öldürür. Colossus işlerin böyle bitmesine üzüldüğünü söyler. Logan da aynı şeyi hisseder. Sonrasında Wolverine çatışmada parçalanan göğsündeki yarayı elleriyle kapatır. Kalbini yerine bastırıp iyileşmesini bekler ve yıllar süren avın bütün ağırlığıyla bir an öylece durur. Colossus'un bedenini omzuna alıp çiftlik evine, içeride bekleyen kişiye doğru taşır. Ona bir mezar kazıp iki dalı çaprazlayarak bir işaret diker. Mastermind, Sabretooth, Omega Red, Deadpool ve Colossus'tan geriye kimse kalmaz. Yıllardır peşinde olduğu intikam artık tamamlanır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca hikaye önerilerinizi de bekliyorum. Kanala katılarak videolara önden erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca süper teşekkürlerle kanala ve videolara da maddi destek de sağlayabilirsiniz. 20 yıl geçer. Eski dünya tümüyle gider ve yerine yenisi doğar. Neredeyse herkes olan biteni geride bırakıp unutmuştur. Yaşlanmış, sakalı ağarmış Wolverine bir atın sırtında kızıl kayalıkların arasından Light Shadow'a, kurulmasına yardım ettiği sınır kasabasına döner. Kasaba kalıntı bir gök cisminin gölgesi altında koruculara, çiftçilere ve maceracılara ev olmuş bir uğrak yerdir. Wolverine atını bir kenara bağlar. Ondan uzak kalmamasını söyler ve içeri girdiğinde herkes onu adıyla sıcak bir coşkuyla karşılar. İçkisi bile hesabına yazılmaz. Ondan para alınmaz. Üst kata çıkıp gözettiği iki çocuğun yanına gider. Çocuklar kötü adamları bulup bulmadığını sorar. Onlara artık kimsenin dert etmesine gerek kalmadığını söyler. Kirby Wise'in koyduğu ödül için kanıt getirip getirmediğini soran çocuğa para için iş görmenin eski dünya ile birlikte öldüğünü ve bunu geri getirmeye hiç niyeti olmadığını söyler. Bunun yerine çocuğa altın bir şerif yıldızı verir. Onu gururla taşımasını ister ve artık yatma vaktinin geldiğini söyler. O gece bir çatıda eski dostu Forge'la oturur.
Wolverine son Reavers'ı eski bir askeri siloda temizlemiş ve içeride dünya kararmadan önceki günlerden kalma 40 yıllık bir viski bulup Forge'a getirmiştir. İkisi bu şişeyi açar. Forge kurtardıkları şeyle yeni bir dünya kurduklarını, Wolverine'in bununla gurur duyması, artık huzur bulması ve bunca yıldan sonra geçmişi bir kez olsun gömüp bırakması gerektiğini söyler. Bir hafta sonra buraya son gelişinin üzerinden bir yıl geçmişken Wolverine elinde bir fenerle çölün ortasındaki bir eve varır. Her yanı ölüm korkusu ve çürüyen leşler sarmıştır. İçeride sakat kalmış ve gücü döndürülmüş Sabretooth onu alaycı bir dille karşılar. Wolverine, Forge'un nötralizörünün kalıcı olması gerektiğini bilir. Ama Creed'in iyileşme gücünün bir gün uyum sağlayabileceğini düşünüp her yıl gelerek işini garantiye alır. Bu yıllık ziyaretlerde ondan parçalar keser. Bu intikamının hiç bitmeyen bir uzantısıdır. Sabretooth onu yumuşamamaya kışkırtır. Aralarında bir bağışlamanın asla var olmayacağını, bir gün o sandalyeden kalkıp onu deşeceğini söyler. Ama Wolverine bu kez durur. Diğerlerini öldürmesinin hem intikam hem de adalet olduğunu, buradaki şeyin ise bambaşka, artık yalnızca bir tarih olduğunu belirtir. Creed işi bitirmesi için diretse de Wolverine bugün bir şey kesmeye niyetli değildir. İştahının kaçtığı yönündeki alaylara aldırmadan, hiçbir şey yapmadan çıkıp gider. Bu sırada başka bir yerde yeni bir tehdit örgütlenir. Brotherhood'un genetik tohumlarından üretilmiş klonlar bir araya gelir. Omega Red'in gücünü taşıyan Omega White ve Omega Black'le Sabretooth'un sarışık genetik evladı. Onları bulan biri Wolverine'in günahlarını anlatmış, hepsi de babalarının intikamını almaya yemin etmiştir. İçlerinden biri ölüm korkusunun duyuları bastırdığı o çöl evinde gizlenip Wolverine'i fark ettirmeden incelemiştir. Bir ırmak kıyısında Wolverine'in karşısına dikilirler. Havada süzülen bir kameranın ne işe yaradığını sorunca bunun izleyiciler için olduğunu söylerler. İntikamla yaşanamayacağını söyleyenlerin yanıldığını, hiçbir şeyin bundan önemli olmadığını savunurlar. Ve kanlı bir boğuşma başlar. Omega White bobinleriyle onu delip içinde hastalık pompalar ve hastalığın onun gibi bir vebayı silmenin yolu olmasından gurur duyar. Ama Wolverine onu parçalayıp devirir. Omega Black 6 ayrı zehir ve yüz binlerce bakteriyi içine aktarmasına rağmen neden ölmediğini anlayamaz. Wolverine önce onun öleceğini söyleyip onu da öldürür. Son olarak kendisini bulan kişinin haklı olduğuna inanan sarışın evlat üzerine atılır. Ama o da düşer. Wolverine ölmekte olan sondan tek bir şeyi öğrenir. Hepsini bulup üzerine salan kişi Creed'tir. Kameranın karşısına geçer ve fikrini değiştirdiğini, Creed'in artık gelecek yılki ziyareti beklemesine gerek kalmadığını, onu çok yakında göreceğini söyler. Gerçekten de Sabretooth bütün bu olanların sandalyesinden kamerayla izlemiştir. Klonların yalnızca zayıf birer kopya olduğunu, Wolverine gibi durdurulamaz bir doğa gücünü gömmek için onun kadar güçlü bir intikam arzusu taşıyan başka birinin gerektiğini bilir. Yanında duran son silahını, Colossus'un iri, zırhlı genetik evladını, içini nefretle doldurarak hazırlar ve ona babasının Wolverine yüzünden toprağın altında yattığını fısıldar. Yıllar önce çöküşten sonraki sakin bir çiftlikte Colossus, küçük oğlu Nikolay'la verandada oturur. Ona toprağa el atmanın, ekip biçmenin hayatın olması gerektiği hali olduğunu anlatır. Bir zamanlar güçlü olduğunu ama bir kahraman değil, yalnızca kendinden büyük olaylara sürüklenip pişman olduğu şeyleri yapmak zorunda kalmış bir adam olduğunu söyler. Çocuğun bir gün onun kadar güçlü olacağını sezer. Ama artık bir kahraman olmaktansa Nikolay'ın babası olmayı yeğler. Nikolay birçok konuda babasıyla ters düşen Yana teyzesinin onu eskiden bir kahraman olarak andığını söyler. Babası ise bu iki dünya arasında Nikolay dışında neredeyse her konuda ayrı düştüklerini belirtir. Çocuk yine de ona kendi gözünde asıl kahramanın kendisi olduğunu söyler. Aradan yıllar geçer. Büyümüş, zırha bürünmüş Nikolay, sakat Sabretooth'un yanında mezarların başında durur. Wolverine'in artık geleceğini bilirler. Gerçekten de Wolverine çöl evine varır. Creed'in kamerasını ve nötralizör düzeneğini parçalar ve onu dışarı çağırır. Sabretooth sandalyesiyle çıkar ama yalnız gelmez. Arkasından ölmüş dostu Colossus'un iri zırhlı oğlu belirir. Wolverine bir an bir hayalet görmüş gibi olur ve Creed'in ne kadar ezilmiş olduğunu, artık kendi savaşını veremeyip bir çocuğu öne sürdüğünü anlar. Onu tümüyle yenip bir hiçe indirdiğini yüzüne söyler. Sonra yıllardır beklediği şeyi yapar ve herkesin bir planı vardır. Ama er geç tükenir dercesine Sabretooth'u nihayet öldürür. Ama intikam onu beklediği gibi doldurmaz. Bunlarca yıldan sonra hesabını görmenin kendisini bir bakıma daha iyi,
Daha bütün hissettireceğini ummuştur. Oysa içinde hala aynı öfke, iyileşmeyen dev bir yara gibi yanar. Nikolay alevden bir kılıçla karşısına dikilir ve belki de Wolverine'in bunu bir düşünmesi gerektiğini söyler. Babasını hem de bir dostunu öldürdüğü için her gün bunu düşündüğünü, daha önce kimseyi öldürmemiş olsa da bu kez denemek zorunda olduğunu söyler. Wolverine babası için üzgün olduğunu ve bunu gerçekten pişmanlıkla taşıdığını söyler. Nikolay ise umursamadığını söyler. İşin muhtemelen tek türlü şiddet ve acıyla bittiğini, sonunda Wolverine'in yine iyileşeceğini hatırlatır. Wolverine bunun pek adil olmadığını kabul eder. İşi adil kılmak için Forge'un nötralizörünü bu kez kendi üzerine çevirir ve iyileşme gücünden vazgeçmiş gibi yapar. Bunu çocuğun babasının anısına yaptığını belirtir ve Nikolay'ı üzerine çağırır. Nikolay bir geçit açar ve ikisini babasının ölümünden sonra teyzesi Yana'nın kendisini büyüttüğü ve kılıcının dövüldüğü, kendisinin de neredeyse Wolverine kadar nefret ettiği cehennem gibi bir diyara, Limbo'ya taşır. Orada Wolverine'i alevli kılıçla delmeye çalışır. Ama metal kemikleri kılıcı durdurur. Wolverine daha sert vurması gerektiğini söyleyerek onunla alay eder. Bir Limbo yaratığının yakıcı kanını çocuğun yüzüne fırlatır ve burada cehennemde her şeyin yandığını söyler. Çocuk da ölmüş dostunu görür. Ona Petey diye seslenir ve işlerin buraya nasıl vardığını sorar. Kendisi de bilmediğini, öylece olduğunu söyler. Sert bir boğuşmanın ardından yere düşer. Bitirmesini söyler ve bunu hak ettiğini kabul eder. Nikolay onu öldürdüğüne inanarak çöldeki geçidin ağzına geri döner. İntikamın nasıl başladığından, insanın onu ne kadar soylu gördüğünden bağımsız olarak hep aynı yerde bittiğini düşünür. Yeterince uzun sürerse insanı yiyip bitiren, kendi elleriyle kurduğu bir cehennemde biraz zarafet, biraz merhametle bazılarının bunu geride bırakabileceğine inanır. Wolverine de çocuğun temiz bir sonla o huzuru bulmasını umar. Ama gerçek başkadır. Forge'un nötralizörüyle çoktan oynamış, gücünü hiç kaybetmemiştir. Nikolay'ın buna inanıp iyileşmesini, kendisinin asla başaramayacağı biçimde geçmişi geride bırakmasını ister. Kendisi ise Limbo'da kalır. İntikam onu buraya sürüklemiş, duası da bu yoldan hiç çıkamayacağını garanti etmiştir. Bir Limbo şeytanı onu fırın için taze bir ruh sanarak üzerine gelir. Ama Wolverine uçsuz bucaksız iblis sürüsünü tek başına biçerek onlara kim olduğunu gösterir. Sonunda tam da hak ettiği yeri aldığını kabul eder ve bari bundan en iyisini çıkarmaya karar verir. Diyarın iri iblis efendisini devirir. Onu tahtından eder ve bu koltuğun artık kendisine ait olduğunu söyler.